Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık puf puf kabaran yağ çekmeyen pişi tarifi paylaşacağım. Çok az malzeme ile. İlk önce kabıma 4 su bardağı un ilave ettim. Unu da aynı suyu hangi bardakla ilave ettiysem o bardakla ölçtüm. 4 su bardağı un koydum kabıma. Ve bu şekilde elimizle biraz orta kısmından açacağım. Havuz şeklinde. Daha sonra 1 yemek kaşığı kuru maya. Çok da dolu olmasın. Silime 1 yemek kaşığı kuru maya. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı şeker. Ve 1 çay kaşığı da tuz. Tuzu unun kenarlarına ilave edeceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi mayanın üzerine ilave etmeyin. Daha sonra ise ben yanıma 2 su bardağı ılık su koydum. İlk önce mayanın 1 su bardağı unu ilave ettim hepsini. Bu şekilde elimle hafifçeden karıştıracağım. Maya ve bu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra yavaşçadan kenarlarından unu alarak hamuru yoğuracağım. Ben 2 su bardağı un koymuştum, su koymuştum, ılık su. Ve gerektiği zaman 1 su bardağı suyu ilave ettim. Ve 2. su bardağımı da gerekirse az az ilave edeceğim. Hepsini bir anda ilave etmeyin. Yumuşak hamur yoğuracağım. Henüz 2. su bardağı suyumdan da az az ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. Muhakkak suyumuzun ılık olması gerekiyor. Hamurumu da güzelce yoğurdum arkadaşlar. 2. su bardağımın da şu kadar gördüğünüz gibi arttı. Siz 1 su bardağını ilave edin. 2. su bardağını da az az ilave ederek ben 1,5 su bardağı un kullandım. Kıvamı da bu şekilde gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamından biraz yumuşak kıvamda olsun. Şöyle gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. Şimdi hamurumu artık güzelce yoğurdum. Mutlaka hamurunuzu güzelce yoğurmanız gerekiyor. En az 5 dakika hamurunuzu yoğurmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi hamurumu güzelce yoğurduktan sonra ben üzerine temiz bir bezle kapatacağım ve hamurumu 1 saat mayalanmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar hamurum da güzelce gördüğünüz gibi mayalandı, yumuşacık. Ve daha sonra şöyle tabağıma da biraz kabıma sıvı yağ ilave ettim. Şeklini vermek için. Şimdi elimi hafif sıvı yağla bulayıp hamurun havasını çıkartacağım. Şimdi hamurun da havasını çıkarttıktan şöyle biraz küçük, artık büyüklüğü küçüklüğü ise kalmış bu şekilde bezeler kopartacağım. Ve daha sonra şöyle elimizi sıvı yağla bulayarak bu şekilde açacağım. Çok kolay, oklava kullanmadan da hızlıca yapabileceğiniz pişi tarifi paylaşacağım. Büyüklüğü küçüklüğü tamamen size kalmış. İsterseniz biraz küçük beze kopartıp daha küçük de yapabilirsiniz. Bu şekilde açarak gördüğünüz gibi elinize ara sıra da sıvı yağ bulayın ki kolay açılması için. Ve bu şekilde yaptıktan sonra elimizle de şöyle ortasından delik açacağız. Daha güzel kabarıp pişmesi için. Ve bu şekilde ben hepsini ilk önce tepsimi hazırlayacağım. Daha sonra kızartma işlemine geçeceğim. Diğer hamurumu biraz küçük kopardım. Bu şekilde hiç beze yapmadan da elimizi sıvı yağla bulayarak bu şekilde açacağım. Eğer isterseniz iki tane bezeyi ayırıp oklavayla yayıp daha sonra şeklini bardakla da kesebilirsiniz. O şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ben bugün çok kolay oklava kullanmadan da hızlıca elimizle yapabileceğimiz pişi tarifi paylaşacağım. Tamamen şekli size kalmış. Şimdi ben hepsini bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Kolay olması için arkadaşlar bu şekilde bezelere ayırdım. 21 tane bezem çıktı. 2 tanesini de daha önce yapmıştım.
Yaklaşık 23 tane bezem oldu arkadaşlar. Bu şekilde siz de daha önce ilk önce beze yapın. Daha sonra elinizi sıvı yağla bulayarak bu şekilde açın. Hem bu şekilde daha kolay oluyor. Bende 23 tane beze çıktı. Bol pişir yapacağım. Eğer isterseniz miktarını daha fazla yapmak isterseniz artırabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Ben 4 su bardağı un kullanarak 23 tane pişi elde ettim. Gördüğünüz gibi elimizi sıvı yağla bulayıp yuvarlak şekilde bastırarak açtık ve daha sonra elimizi ortasından delik açarak bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Arkadaşlar tüm pişilerimi artık hazırladım. Tavama da yağ koydum. Yağımızın iyice kızgın olması gerekiyor. Yağımız iyice kızdıktan sonra pişilerimizi bu şekilde yağın içerisine ilave edeceğim. Bu şekilde her iki tarafını güzelce kızartacağım. Gördüğünüz gibi artık kabarmaya da başladı. Bu şekilde mayalı hamur olduğu için güzelce kabaracak. Şimdi alt tarafa kızarttıktan sonra daha sonra diğer tarafına çevireceğim. Şimdi arkadaşlar diğer taraf tam kızarmamış. Bu şekilde ters çevirin. O zaman daha güzelce kabaracak. Bu şekilde çevire çevire kızartacağım. Şimdi artık diğer tarafı çevirdiğimiz tarafı kızarttıktan sonra daha sonra çevireceğim. Şimdi kızaranları diğer tarafını çevirdim. Bu şekilde artık hazır. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde kızaranları çıkartacağım. Tüm pişilerimi aynı bu şekilde kızarttıktan sonra her tarafını çevirerek kızartıp hepsini aynı bir şekilde kızartacağım. Arkadaşlar tüm pişilerim de artık hazır. Hepsi güzelce de kızardı. Gördüğünüz gibi şöyle içinde sizlere göstereyim. Şöyle yumuşacık bu şekilde. İçinde gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel yumuşacık olmuş. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Çok kolay, hızlıca yapabileceğiniz, evde bulunabilecek malzemelerle pişi tarif hazırladım. Umarım sizler de tarifimi dener beğenirsiniz arkadaşlar. Ve bugünlük de benden bu kadar. Bir tarifimin de sonuna geldik. Bir sonraki tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz like atıp ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.